Beşinci hakikat, Bab-ı şefkat ve ubudiyet-i Muhammediye'dir aleyhissalatu vesselam. İsmi Mucib ve Rahim'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, en edna bir haceti, en edna bir mahlukundan görüp, kemal-i şefkatle ummadığı yerden isaf eden ve en gizli bir sesi, en gizli bir mahlukundan işitip, imdat eden, lisan-ı hal ve kal ile istenilen her şeye icabet eden, nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab, en büyük bir abdinden, haşiye, evet, 1350 sene saltanat süren ve saltanatı devam eden ve ekser zamanda 350 milyondan ziyade raiyeti bulunan ve her gün bütün raiyeti onunla tecdid-i biat eden ve onun kemalatına şehadet eden ve kemali itaatle evamirine inkiyat eden ve arzın nısfı ve nev-i beşerin humsu o zatın sıbgı ile sıbgalansa, yani manevi rengiyle renklense ve o zat onların mahbubu kulubu ve mürebbi ervahı olsa, elbette o zat şu kainatta tasarruf eden Rabbin en büyük abdidir. Hem ekser enva kainat o zatın birer meyve-i mucizesini taşımak suretiyle onun vazifesini ve memuriyetini alkışlasa, elbette o zat şu kainat Halık'ının en sevgili mahlukudur. Hem bütün insaniyet, bütün istidadıyla istediği beka gibi bir haceti ki, o hacet ise insanı esfel-i safiliğinden âlâ-i illiyyine çıkarıyor. Elbette o hacet en büyük bir hacettir ve en büyük bir abd, umumun namına onu kadiyül hacattan isteyecek. En sevgili bir mahlukundan en büyük hacetini görüp bitirmesin, isaf etmesin, en yüksek duayı işitip kabul etmesin. Evet, mesela hayvanatın zayıflerinin ve yavrularının rızık ve terbiyeleri hususunda görünen lütuf ve suhuleti gösteriyor ki, şu kainatın maliki nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Rububiyetinde bu derece rahimane bir şefkat hiç kabil midir ki mahlukatın en eftalinin en güzel duasını kabul etmesin? Bu hakikati 19. sözde izah ettiğim vecile şurada dahi mükerreren şöyle beyan edelim. Ey nefsimle beraber beni dinleyen arkadaş! Hikaye-i temsiliyede demiştik. Bir adada bir içtima var. Bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor. Onun işaret ettiği hakikat şöyledir ki, gel, bu zamandan tecerrüt edip, fikren asr-ı saadete ve hayalen ceziretül araba gidiyoruz. Ta ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı vazife başında ve ubudiyet içinde görüp ziyaret ederiz. Bak, o zat nasıl ki risaletiyle, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i vüsulüdür. Onun gibi ubudiyetiyle ve duasıyla o saadetin sebebi vücudu ve cennetin vesile-i icadıdır. İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübrada, bir ibadet-i ulyada, saadet-i ebediye için dua ediyor ki, güya bu cezire, belki bütün arz, onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Çünkü ubudiyeti ise, ona ittiba eden ümmetin ubudiyetini tazammun ettiği gibi, muvafakat sırrıyla bütün enbiyanın sırrı ubudiyetini tazammun eder. Hem o, salat-ı kübrayı öyle bir cemaat-ı uzmada kılar, niyaz ediyor ki, güya Beni Adem'in, Hazreti Adem'den asrımıza kadar, belki kıyamete kadar bütün nurani ve kamil insanlar, ona tebaiyetle iktida edip, duasına amin derler. Haşiye. Evet, Münacat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam zamanından şimdiye kadar bütün ümmetin bütün salatları ve salavatları onun duasına bir amin-i daimi ve bir iştirak-ı umumidir.
Hatta ona getirilen her bir salavat dahi, onun duasına birer amindir ve ümmetinin her bir ferdi, her bir namazın içinde ona salat ve selam getirmek ve kametten sonra şafiilerin ona dua etmesi, onun saadet-i ebediye hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umumi bir amindir. İşte bütün beşerin fıtrat-ı insaniyet lisanı haliyle, bütün kuvvetiyle istediği beka ve saadet-i ebediyeyi o nevi beşer namına Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam istiyor ve beşerin nurani kısmı onun arkasında amin diyorlar. Acaba hiç mümkün müdür ki şu dua kabule karin olmasın? Bak hem öyle beka gibi bir haceti âme için dua ediyor ki, değil ehli arz, belki ehli semavat, belki bütün mevcudat niyazına iştirak edip, lisan-ı hal ile, oh evet ya Rabbena, ver duasını kabul et, biz de istiyoruz diyorlar. Hem bak, öyle hazinane, öyle mahbubane, öyle müştakane, öyle tazarrukârane saadet-i bakiye istiyor ki, bütün kainatı ağlattırıp, duasına iştirak ettiriyor. Bak hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet isteyip dua ediyor ki, insanı ve bütün mahlukatı esfel-i safilin olan fenâ-i mutlaka sukuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan, abesiyetten, âlâ-i illiyin olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektubat-ı samedaniye olması derecesine çıkarıyor. Bak hem öyle yüksek bir fizar-ı istimdatkârâne ile istiyor ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirhamkârâne ile yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata, semavata, arşa işittirip, vecde getirip duasına amin, Allahümme amin dedirtiyor. Haşiye, evet, şu alemin mutasarrıfı, bütün tasarrufatı bil müşahede şuurane, alimane, hakimane olduğu halde, hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o mutasarrıf, kendi masnuatı içinde en mümtaz bir ferdin harekatına, şuuru ve ıttıla bulunmasın. Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o mutasarrıf-ı alim, o ferdi mümtazın harekatına ve daavatına, dualarına ıttıla bulunduğu halde, ona karşı lakayt kalsın, ehemmiyet vermesin. Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki, o mutasarrıf-ı kadir-i rahim, onun dualarına lakayt kalmadığı halde, o duaları kabul etmesin. Evet, Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam nuru ile, alemin şekli değişti. İnsan ve bütün kainatın mahiyeti hakikiyeleri, o nur, o ziya ile inkişaf etti ve göründü ki, şu kainatın mevcudatı, Esma-i İlahiye'yi okutan birer mektubat-ı samedaniye, birer muvazzaf memur ve bekaya mazhar, kıymettar ve manidar birer mevcutturlar. Eğer o nur olmasaydı, mevcudat fenayı mutlaka mahkum ve kıymetsiz, manasız, faydasız, abes, karmakarışık, tesadüf oyuncağı bir zulmet-i evham içinde kalırdı. İşte şu sırdandır ki, insanlar Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam duasına amin dedikleri gibi, arş ve ferş ve seradan Süreyya'ya kadar bütün mevcudat, onun nuriyle iftihar edip, alakadarlık gösteriyorlar. Zaten, ubudiyet-i Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam ruhu duadır. Belki, kainatın harekatı ve hidematı bir nevi duadır. Mesela, bir çekirdeğin hareketi, Halık'ından bir ağaç olmasına bir nevi duadır. Bak hem öyle semî ve kerim bir kadirden, öyle basir ve rahim bir alimden saadet ve bekayı istiyor ki, bil müşahede en gizli bir zihayatın, en gizli bir arzusunu, en hafi bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder.
lisan-ı hal ile de olsa icabet eder. Öyle sureti hakimane, basirane, rahimane de verir ve icabet eder ki, şüphe bırakmaz o terbiye ve tedbir, öyle semi ve basire mahsus, öyle bir kerim ve rahime hastır. Acaba, bütün Beni Adem'i arkasına alıp, şu arz üstünde durup, arş-ı azama müteveccihen el kaldırıp, nev-i beşerin hülasayı ubudiyetini cami, hakikat-ı ubudiyeti Ahmediye aleyhissalatu vesselam içinde dua eden, şu şerefin nev-i insan ve feridi kevn-ü zaman olan Fahri Kainat aleyhissalatu vesselam ne istiyor, dinleyelim. Bak kendine ve ümmetine saadet-i ebediye istiyor, beka istiyor, cennet istiyor. Hem mevcudat aynelerinde cemallerini gösteren bütün esma-i kutsiye-i ilahiye ile beraber istiyor. O esmadan şefaat talep ediyor. Görüyorsun, eğer ahiretin hesapsız esbab-ı mucibesi, delail-i vücudu olmasaydı, yalnız şu zatın tek duası, baharımızın icadı kadar Halik-i Rahim'in kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Haşiye 1. Evet, ahirete nispeten gayet dar bir sayfa hükmünde olan ruh-i zeminde, had ve hesaba gelmeyen harika sanat numunelerini ve haşir ve kıyametin misallerini göstermek ve 300.000 kitap hükmünde olan muntazam enva-ı masnuatı, o tek sayfede kemali intizam ile yazıp derc etmek, elbette geniş olan alemi ahirette latif ve muntazam cennetin binasından ve icadından daha müşkildir. Evet, cennet, bahardan ne kadar yüksek ise, o derece bahar bahçelerinin hilkati, o cennetten daha müşkildir ve hayret fezadır denilebilir. Evet, baharımızda yeryüzünü bir mahşer eden, 100.000 haşir numunelerini icat eden Kadir-i Mutlaka, cennetin icadı nasıl ağır olabilir? Demek nasıl ki onun risaleti, şu dar-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. Levlâke levlâk, lemâ halaktul eflâk sırrına mazhar oldu. Onun gibi ubudiyeti dahi, öteki dar-ı saadetin açılmasına sebebiyet verdi. Acaba hiç mümkün müdür ki, bütün akılları hayrette bırakan şu intizamı alem ve geniş rahmet içinde kusursuz hüsnü sanat, misilsiz cemali rububiyet, o duaya icabet etmemekle böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı kabul etsin. Yani en cüz'i, en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri ehemmiyetle işitip, ifa etsin, yerine getirsin, en ehemmiyetli, lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın, haşa ve kella, 100.000 defa haşa, böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul edip, çirkin olamaz. Haşiye 2. Evet, inkılab-ı hakaik ittifaken muhaldir ve inkılab-ı hakaik içinde muhal ender muhal, bir zıt kendi zıttına inkılabıdır ve bu inkılabı ezdat içinde bilbedahe 1000 derece muhal şudur ki, zıt kendi mahiyetinde kalmakla beraber kendi zıttının aynı olsun. Mesela nihayetsiz bir cemal, hakiki cemal iken hakiki çirkinlik olsun. İşte şu misalimizde meşrut ve kat'iyül vücut olan bir cemal-i rububiyet, cemal-i rububiyet mahiyetinde daim iken aynı çirkinlik olsun. İşte dünyada muhal ve batıl misallerin en acibidir. Demek Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam risaletiyle dünyanın kapısını açtığı gibi ubudiyetiyle de ahiretin kapısını açar. Aleyhi salavatur rahman mil'ed dünya ve daril cinan. Allahümme salli ve sellim ala abdike ve rasulike zâlikel habibullezî huve seyyidül kevneyn
وفخر العالمين وحياة الدارين ووسيلة السعادتين وذو الجناحين ورسول الثقلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، آمين.